Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Kapadokya'dayız. Kapadokya nerede? Nevşehir ve Ürgüp'ün arasında kalıyor. Nevşehir'e yaklaşık 10 kilometre mesafede. Biz ilk balon turuyla başlayacağız. Balon turu nerede derseniz Göreme'de. Biz otelimizi nerede tercih ettik derseniz Göreme bölgesini tercih ettik. Ama fiyat bakımından uygun olsun istiyorsanız Uçhisar tarafında oteller var. O da Göreme'ye yaklaşık bir 5 dakika mesafede. Orada kalabilirsiniz. Şimdi biz buradan balon turuna çıkacağız. Evet, geldi. Tur için biniyoruz bakalım. Evet, Beşiktaş balonuna bineceğiz. Şimdi balon şişiriliyor. Orada bir de yanlardan tutun. Hep beraber alalım. Evet. 29 Ekim bugün. 29 Ekim anısına. Herkes karşıya doğru bakabilir mi? Evet. Birazdan hareket edeceğiz. Atın. Barış abi ay Selahattin itfaiyeci hangi var? Aramızda bir var falan mesafe var. Bu kalkış yaptığımız yer Başına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Ne kadar yüksekliğe çıkacağız? Ne kadar istersin? Çok olmasın. 1 kilometre garantimiz var. karşı gördüğümüz yerler Zelve. Yan tarafımızda Paşa Dağları. Bugün 8 ve fite kadar çıkacağız. Я не сомневаюсь, что это Anlaşıldı Barış abi.
iniş yaptık. Kanki yavaş yavaş çekiyor. Vallahi. Spider. Var. Gittin. Başar. Selam çarpışını sen mi bağladın? Arkadaşlar mükemmel bir deneyimdi. Çok güzeldi. Şimdi balonu indiriyorlar, katlayacaklar. Biz tura devam edeceğiz. Sabah erken ilk geldiğimiz için buraya daha kahvaltı yapmadık henüz. Bir kahvaltı yapalım. Ondan sonra Göreme'yi gezeceğiz. Sonra Uçhisar'a gideceğiz. Bugün güzel yerler sizleri bekliyor olacak bu videoda. Lütfen devam edin izlemeye. Okay, 1, 2, 3. Oh, oh. Abi şöyle Selo sen de öne olmazsa otur. Sen altına gir. Tamam çekiyorum. Evet biz şimdi kahvaltı yapmak için Panorama diye bir yere geldik. Burada kahvaltı yapacağız. Saat şu anda 9. Karnımız da aç. İstanbul'dan hareket ettiğimizde gece saat 8'di. Ben 6'ya buraya yetişmek istedim. Yetişemedik. Alttaki şeyi kaçırdık, balonu. 7'de kalkacak bir balon daha vardı. Zaten o da son balondu. İşte ona yetiştik. Ondan sonra da şimdi kahvaltı yapmaya geldik. Kahvaltı yapacağız. Yok, çok beğenmedik burayı. Güzel bir yer değildi. Devam edelim. Başka yiyecek bir yer buluruz. Burası o kadar iyi değil. Başka yiyecek yer buluruz. Manzaradan dolayı gelelim dedim ama bakınacağız. Bu taraf Uçhisar. Şurası da Uçhisar'ın kalesi. Şimdi kahvaltı yapacak yer bulalım. Ondan sonra bakacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi biz Seyri Sepa diye bir yere geldik. Burada kahvaltı edeceğiz. Ne yazık ki o tepelerde bulamadık kahvaltı edecek yer. Kahvaltıyı yaptık. Ancak şunu söylemek istiyorum. Buralar biraz vasat arkadaşlar. Yani kahvaltı yapmak açısından vasat. Böyle çok fazla yeme yeri yok. Ben de gelmeden önce okumuştum bazı yazıları. Bazı videolarda da görmüştüm. Söylüyorlardı. Belki değişmiştir diye umut ediyordum ama değişmemiş. Yani Kapadokya olmasa turizm adına burada gerçekten bir şey yok. Yani biraz vasat. Biraz el atılması gerekiyor. Yollar falan son derece düzensiz. Ama biz balon turuyla başladık. Balon turu gerçekten mükemmel. Fiyatını da vermek istiyorum. 70 euro dediler. Biz 650 liraya bindik. Yani şu anda zaten bu rakamlar değilmiş. Yani zaten şu anda bu rakamlar düşük. Normalde 100 euro falan ama bu pandemiden dolayı fiyatlar biraz inmiş durumda. Fırsat bu fırsat, biz de kaçırmak istemedik ve bindik. Son derece keyifliydi. Burada yapılabilecek en güzel aktivitelerden bir tanesi balon turuydu. Nihayetinde bunu gerçekleştirmiş olduk. Şimdi Göreme Açık Hava Müzesi'ne gideceğiz. Açık Hava Müzesi'ni gezeceğiz. Bu arada buraya Avanos çok yakın. Uçhisar acayip derecede. Ya 5 dakika falan mesafesi. Hani o kadar uzak mesafeler değil. Hadi bakalım bir Göreme Açık Hava Müzesi'ni ziyaret edelim.
Bu arkamda görmüş olduğunuz alan Göreme Açık Hava Müzesi. Şimdi buradan gireceğiz. Aşağıda bir otopark var. Ta 100 metre ileride. Ben o otoparka bırakmadım. Şuradan bak, arabaların dolaştığı yeri görüyorsunuz ya, şuradan böyle dolaşıyorsunuz. Buraya çıkıyorsunuz bu şekilde. Böyle bir alana varıyorsunuz. Hemen şu sağda minibüsün olduğu yerde, şunun arkasında bir arazi var. Ben oraya bıraktım. Şimdi buradan aşağı yürüyeceğim ki mesafe daha yakın. Oradan 100 metre yürümektense buradan 30-40 metre hem de yokuş aşağı bir yer yürüyeceğim. Daha yakın. İçeriye müze kartla giriş yapabiliyorsunuz. Müze kartla giriş yapacağız. İçeride Tokalı Kilisesi var. Aşı boyasından yapılmış resimler falan var. İşte kiliseler var. Bunları göreceğiz. Arkadaşlar şu arkamda görmüş olduğunuz kuyruk bilet alma kuyruğu. Eğer müze kartı alırsanız hiç beklemeden gelebilirsiniz. İstanbul'dan, Ankara'dan, nereden geliyorsanız geldiğiniz yerden mutlaka müze kartı alın. Ondan sonra buraya hiç sıra beklemeden direkt girebilirsiniz. Adem abi atmıyor. Şu arkamda görmüş olduğunuz yerdeki oyuklar güvercin evleri. Bunlar aşı boyasıyla yapılmış arkadaşlar. Ve burası Aziz Basri Kilisesi. Burası yemek gibi bir şey. Yemek burası masa. Biz gezerken kiralamışlar. Bu merdivenlerden yukarı çıktığınız kilise Çarıklı Kilise. Girişi kuzeyden olan kilise salonları açık bir avlunun üç kenarına serpilmiş bir manastırın parçası. Kilisenin alt kısmında biraz önce gösterdiğim dikdörtgen olarak kazılan kilisenin alt katında planlı oluşturulan bir yemekhane. Upuzun bir masa vardı orada. Demek ki orada yemek yiyorlarmış taşın etrafında. Yukarıda da kilisenin olduğu yer. Bu arkamda görmüş olduğunuz yer Karanlık Kilise. Girişi ekstradan 30 lira ücretli. Müze kartının olduğuna gidebiliyor muyum?
Gene burada bir yemek yeme alanı görüyoruz. Evet. Buralarda yaşamışlar. Arkadaşlar çok ilginç ya. Yani adamlar buralarda yaşamış. Çok ilginç. Bunlar mezarlar. Bana çok rahat geliyor. Sana hiç rahat gelmiyor. Göreme Açık Hava Müzesi'nde gezilecek yerler: Kızlar ve Erkekler Manastırı, Aziz Bazilius Kilisesi, Elmalı Kilise, Azize Barbara Şapeli, Yılanlı Kilise, Karanlık Kilise, Çarıklı Kilise, Tokalı Kilise. Gregorio İsa Nevşehir Meselesi. Gregorio da aslında tanrısal anlamına geliyor.
Şimdi Uçhisar'a gidiyoruz. Uçhisar Kalesi'ni göreceğiz. Uçhisar Kalesi Kapadokya'yı en tepeden göreceğiniz yer oluyor. Ve kale en geniş, en büyük peri bacası. Arabayı ben böyle bir yere park ettim. Burası belediyenin park alanı. Kale zaten şu yukarıda duruyor. O yüzden gelip de siz de caddelere park etmenize gerek yok. Göbek'te sağ tarafta belediye park yeri diye tabela var. Gelirseniz böyle burası Sent Pazarı'nın olduğu yer. Buraya park edebilirsiniz. Kale hakkında da biraz bilgi vermek istiyorum size. Kale zaten şu arkamda görüyorsunuz. Tepede kırmızı bayrak var ya, bak şurada. Şu alan görüyorsunuz, oraya gideceğiz. Kale yüzyıllarca burada kale olarak kullanılmış bu peri bacası. Kale tünelleri de şehrin farklı noktalarına bağlanıyormuş ama bunlar şu anda yok. Görülemiyor yani nerede olduğu. Kale 18.30'da 17.30 saatler arasında ziyarete açık. Uçhisar biraz daha düzgün. Yani yemek yeri olarak eğer Göreme'de kalıyorsanız bence tercihinizi Uçhisar'da kullanın yemek yemek için. Restoran bakımından daha kaliteli ama Göreme'de gerçekten biraz daha yollar falan kötü. Uçhisar biraz daha derli toplu geldi bana. Şimdi bu kaleden baktığın zaman şu aşağıda gördüğünüz yerler de peri bacaları. Burada yaşantı varmış. İşte burada bu aşağıdaki şehirlere bağlantılar varmış. Yani yer altından buralara bağlantılar varmış ama bizimkiler bulamamışlar. Burada birçok yer var böyle bu şekilde. Bir de Uçhisar'a geldiğiniz zaman ziyaret etmek isterseniz Güvercinlik Vadisi var. Orada da bir sürü güvercin yuvaları var. Gene bakın şurada aynı şekilde buradaki yerleşim yerleri. Bunlar da hep o dönemden kalma evler. Şimdi arkadaşlar otele gidelim. Kaleden sonra da bir otele gidip eşyalarımızı bırakalım. Sonra biz Avanos tarafına gideceğiz. Yemeği falan Avanos'ta yiyeceğiz. Şöyle göstereyim. Göreme'de kalıyoruz bu arada. Şey güzel. Rengi güzel, rengi hoş. Rengi çok güzel. Yani diğerlerinin rengi şey değil de öyle.
Karavansaray otel burası. Yani kervansaray da diyebilirsiniz. Dışarıdakiler çünkü öyle biliyor. Biz burada konaklıyoruz. Oda gayet geniş. Ve çok uygun fiyatlı biz burada kaldık. Belki bize öyle o anda denk gelmiştir. Ben burayı Otel.com'dan rezervasyon yaptırarak kaldım. Ve Göreme'nin tam merkezinde. Yani Göreme'de her yere gidebilirsiniz çok rahatlıkla. Hatta yürüyerek bile gidebilirsiniz. Arabaya ihtiyacınız yok. Şöyle söyleyeyim, 10 dakika sonra hemen Göreme Açık Hava Müzesi'ndesiniz. Balon turları çok yakın. Yürüyerek gene gidip rezervasyon yapabilirsiniz. Bu arada balonla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. İnternetten almanıza gerçekten gerek yok. Yani internetten gidip de rezervasyon yapmayın. Göreve merkeze geldiğiniz zaman burada inanılmaz derecede balon firması var. İstediğinize gidip rezervasyon yaptırabilirsiniz. Bir sonraki güne hemen bulabileceğiniz. Çünkü dışarıda 100'ün üzerinde balon var. Ve burada birçok balon firması var. Yani Uçhisar'dan da rezervasyon yapabilirsiniz. Göreme'den de yapabilirsiniz. Ürgüp tarafından da yapabilirsiniz. Her taraftan burada rezervasyon yapılabiliyor. Onunla ilgili hiçbir sıkıntınız olmasın. Yani internetten yapıp da bunu uçak gibi düşünmeyin. Evet, böyle şirketler var. Ama paranızı da kaybedebilirsiniz. Ben sizin yerinizde olsam Göreme'ye gelip buradan yaparım. Şimdi biz buradan eşyalarımızı üzerimizi değiştirip Avanos tarafına gideceğiz. Avanos'u da size göstermek istiyorum. Burası bölgenin en büyük mağazası. Tamamı topraktan, hepsi elde yapılmış ürünler. Yani 30 milyon sene önce Erciyes Hasan daha aynı dönemlerde patlamış, üzerindeki toprağı yakarak püskürtmüş, ona volkanik tüf diyoruz. 150 metre kanalda bir tarif oluşturmuş, 300 kilometre çapında bir yere. Kapadokya bölgesinin toprak yapısı volkanik tüf. Mağmalar bir yerde birikmiş, koca bir dağ olmuş, ani bir iklim değişikliği yarılmış, 7-8 kilometre Ihlara Vadisi oluşmuş. Peri bacaları, diğer yüzey şekilleri erozyonda oluşmuş. Yeraltı şehirlerini insanlar kendileri yapmışlar 5-6 bin yıl önce. Mağaralarını genişletmek isteyince bakmışlar toprağın havayla temas eden kısmı sert, ondan sonrası alçı gibi yumuşak. Zamanla sertleşiyor. Kazarak yeraltı şehirlerini inşa etmişler. Onların özelliği de içeride sıcaklık hep 11-13 derece olur. Dışarıda artı eksi 30 olsun fark etmez. Bakteri, virüs olmaz. Bu yüzden Akdeniz bölgesinin bütün nehir öncesi bizim buradaki doğal soğuk hava depolarında saklanır. Yolda giderken tepeler üstünde bacalar gördüyseniz altı doğal soğuk hava deposudur. Nevşehir Kalesi zamanında 50-60 bin nüfusun barındığı bir yeraltı şehriymiş. Avanos 25-30 bin kişinin barındığı bir yeraltı şehriymiş. Yüksek bir popülasyon o dönemlere göre. Çeşitli kavimler buraya yerleşmek istemişler. Persler geldiklerinde bakmışlar vadilerinde güzel at yetiştiriliyor. Güzel atlar ülkesi anlamda Kaptatuka ismini vermişler Pers dilinde. Kapadokya oradan kalmış bir isim. Hristiyanlar Doğu Roma İmparatorluğu'nun baskısından kaçıp gelmişler 2. 3. yüzyıl gibi. Burada saklanmak, barınmak kolay değil. Buraları mesken tutmuşlar. Hristiyanlık batıya açılmadan önce 500 yıl gelişimini burada sağlamış. Çeşitli yerlerde monoblok kayaların içinde kiliseler yapmışlar. Bir arada olan yerlere, eski yeraltı şehirlerini genişletmiş, yerleşim birimi, din merkezleri yapmışlar. Hristiyanlar için din tarihini öğrenme açısından önemli. Bizim için de 4000 yıldan bu yana burada usta-çırak ilişkisi, çanak çömlek işçiliğinin yapılması. Milattan önce 2000 ile 1200 yıl arasında Hititler büyük bir imparatorluk kurmuşlar. Anadolu'nun eski kavmi Etilerle kuzeyden gelen ırkların oluşturduğu, tüm Anadolu'yu kapsayan, Kuzey Suriye'yi içine alan bir imparatorluk. Toprağı işlemeyi, pişirmeyi, tuğla kiremit, çanak çömlek yapmayı öğrenmişler. Bu sanatı geliştirmişler. Avanos ve çevresinde sanat merkezi seçmişler. Bu gördüğünüz ürünlerin hep orijinalleri Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde mevcut. O motifler, o modeller hepsi Hitit dönemine ait şeyler. Topraklar hala aynı Hititler'de olduğu gibi Kızılırmak'ın kurumuş dere yataklarından alınır. Halen 10-12 tane kil ocağı var. Her ürün farklı topraktan yapılır. Toprak çıkarılır, elenir, öğütülür, çamur haline getirilir, silindirlerden geçer, yoğrulur, bir ay hafıza bekler. Sonra ustanın elinde şekil bulur. Tepik tezgahı. Şöyle geçelim orada gürültü var. Topraklar eskiden ayakla eteklenen tepik tezgahları vardı. Hititler döneminden kalma. Şimdi şov için kullanılıyor. Biz imarathanemizi kapattık. Bizim hem böyle şov için şeyimiz vardı.
Daha sonra o tepik tezgahının yerine elektrik tezgahlar kullanıyor. Tepik tezgahı bir kanı teker, üzerinde 1100 tablodan oluşan bir torna. Şimdi elektrikli tornalarda işlenir. Çamur ustaya macun kıvamında teslim edilir. O eliyle şekli verir. Şekli verdikten sonra 10 gün kadar gölgede kurtulup 900 derece ateşte 10 saat pişirilir. Hititler döneminde yer fırınları vardı. 10-12 metre çapında, 5-6 metre derinliğinde. Orada pişen bir ürünler. Hititler deneme yanılma yöntemiyle onun zamanını, saatini ayarlamışlar. Şimdi de taşlaşma zamanı olur. Her ürün ayrı topraktan yapılır. En yoğun çamurdan güveçler yapılır. 2 kere 900 derece ateşte pişirilir. Sıcakta kırılma ihtimali yok. Evdeki ocaklar 250, fırınlar 300 derece, pide fırınları 500 derece. Bunlar 900 derece 2 sefer pişmiş. Bir de bazılarının içi böyle cam gibi oluyor. O sırlandığı zaman fırında çatlama yapar. Sırlanmadan cam gibi olanlarda metalle parlatılır. Onlar da çatlama yapar. Bunlar en uzun süre dayanabilen ürünler. Ha, bunlar ben evde uzun. 20 senedir kullanıyorum aynı güveci. Anladım. Bunların özelliği taştan kaplar. Çelik tencereden üstün tarafı, çelik tencerenin içinde dibi tuttuğu zaman temizleyemezseniz atarsınız. Bunların dibi tuttuğu zaman kaynar su dökün kendiliğinden bırakır. Toprağın özelliği. Şunlar da yoğurtluklar. Bunun tam tersi topraktan yapılır. En az yoğun çamurdan yapılır. Ateşe koyarsanız kırılır bu. Başka kapta kaynattığınız sütü maya kıvamında soğutup da bunun içine mayalarsanız suyunu süzer, döner dışarıya atar. Mayalanma sırasında. Şimdi Mayalanmadan sonra süzme yok. aldıydım da hani ocağın üstünde çatladıydı ateşten. İşte yanlış almışız. Şimdi biz buradan bir tane böyle çatlamayacak bir şey alalım. Bunun yoğurdu çok farklı olur. Bunun yoğurdunun torba yoğurdu gibi ama kaymağı üstü olur. Yağ içinde olmadığı için son derece lezzetli bir yoğurt olur. Onun size fotoğrafını göstermeye çalışayım. Peki bunun içerisinde mi direkt mayalıyorlar yoğurdu? Yoğurdunda mayalanır. Başka kapta kaynatıyorsunuz. Bu sıcağa dayanmadığı için. O 30-40 derece sıcağa indiğinde soğumaya başladığı süreye geldiğinde bunun için boşaltıyorsunuz. Tamam, onu Bunun da içine mayalıyorsunuz. Bunu mayaladığınız zaman fermentasyon sırasında toprağın yapısından dolayı suyunu süzüp dışarıya veriyor. Yani kumaşlar arıyorsanız onu ıslatıyor. Altına süt kap koyarsanız oraya akıyor. 3 litre sütle yaklaşık yarım litre su veriyor bu. Bunun yoğurdu hem katı olur. Evde yapılan yoğurtlar ya da marketten atılan kaşığı daldırırken vıcık vıcık su. Bunun yoğurdu böyle olur. Kaymağı üste çıkar. Torba yoğurdu gibi yağlı ağır yoğurt olmaz. Susuz haç gibi yoğurt olur altında. Üstü de kaymağı son derece lezzetli yoğurt olur. Bu tür ürünler yapılırken de usta modeli yapıp çıkarttıktan sonra tezgahta kuruma aşamasındayken kabartma ustaları krema sıkılan torbaların içerisine koyduğu cıvık çamurla tek tek nokta nokta bezeyerek bu desenleri sağlar. Ondan sonra 9 derece ateşte 10 saat pişirilir. Çıktıktan sonra da üzerine boyaması yapıldıktan sonra şu samur fırçayla da desenler işlenir. Daha sonra cam tozuna kaplanıp 1100 derece ateşte 12 saat daha pişerek bu hale gelir. Bunların özelliği de şu. Hititlerin birbirinden farklı 8-10 çeşit testisi var. Kuğu testi, gagalı testi, düz testi, keçi testi. Şu arkada görünen bakraç testi, burgulu testi, yamuk testi, yivli testi, ayaklı halkalı böyle 8-10 çeşit testi var. En zor yapılan halkalı testidir şuradaki. Bunun yapım aşaması çok farklı. Usta bunun tamamı elde yapılan, kalıp falan yok. Usta çamurdan ilk önce şöyle bir geniş tabanlı bardak yapar. 4 parçadır bu. Bir de böyle boğaz kısmı yapar. Kurma sırasında kesilerek bu şekil verilir. Sap da sonradan takacak. Şu ortadaki halka için usta ilk önce boru gibi bir vazo şeklinde bir çamur hazırlar. Şu kalınlıkta. Sonra onu dışarıya doğru çevirmeye başlar. Yani şöyle çamuru çevire o vazonun üstünde tam dairesel içi boş bir halka oluşur. Onu keser çıkartır. Kuruma aşamasında birbirini tartacak ağırlığa o güce eriştiğinde halkanın bir tarafını keserek alttaki bardağa yapıştırıp sıvar. Ertesi günde üst tarafını kesip yukarıdaki parçayı ona sıvar ve sapını takar. Kuruma tamamlandığında da 900 derece ateşte 10 saat pişirir. Daha sonra içinin sırlaması yapılıp 1100 derece ateşte 12 saat daha pişer.
Sonra çizim işine geçilir. Çizimin özelliği Hititler döneminde İçini komple nasıl sırlıyorlar peki? Yani dökülür, bitiyor ya. Ha. içine dökülür, çarpılır, Çalkalanır. boşaltınca oraya kalır. Şimdi bu tür Hitit desenlerinde evcil hayvan bitki motifi genelde Hitit desenlerde görünebilir. O da avcı toplayıcı toplumdan tarım ekonomisine geçiş simgeleyen bir şey. İnsanlar yemek için önce sadece avlanıp bitki toplarken artık tarım yapmayı, kapının önüne hayvan yetiştirmeyi, bahçe yapmayı öğrenmişler. Onu simgeler. Bu da en büyük sosyolojik devrimin belgesi. Bu tür ürünlerin yapımında en son çizim olayı bir sanatçı bunu 4-5 günde çizer. Tamamen elde çizilen ürün bu. Bu da mı elde çizim? Bunlar Tamamen, fabrikasyon burada her değil şey değil mi? Değil. Bize fabrikasyon bir şey yok. Bunların tamamı tek tek elde çizilir. Kapının önünde arkadaşımızın işlemekte olduğu bir yarım ürün var. Ona bakabiliriz çıkarken. Bunlar aynı şekilde tek tek elde işlenip daha sonra epoksi Zaten evet, motifleri de farklı. Şeyleri var. İçi dışı böyle porselen kaplı olanları da var çizildikten sonra işlenmiş. Çok daha üst kalite ürünlerimiz de var. Ürünler büyüdükçe yapımı zorlaşır. Küçük bir ürün. Mesela şöyle bir ürünü yaparken kuruma aşamasında deform olması söz konusu değil. Eğer cıvık yaptıysa deform olur. Büyük üründe çok daha büyük risk. Evet. Sert yaptıysa çatlama olur. Büyük üründe daha büyük risk. Fırına girdiğinde kırılma ihtimali. Her taraf eşit kalınlıkta değilse fırında kırılır. Mesela şunu yaparken şu kenar, alttaki taban ve şura eşit, hepsi aynı kalınlıkta olmazsa eti fırında kırılır. Onun için bunun fiyatı 75 lira. Onun fiyatı 4500 lira. Tamam. Üstünün çizilmesi, şu ince işçilik ve son fırın işi bizde olur. Bunda şöyle özelliğini göstereyim size. İşçiliğin inceliğini görmek açısından. Tek kurtuluşlar. Bunun için de etiketleri biraz yüksek. Çünkü kaolin pahalı bir ürün bizim toprağımıza göre. Şunlar burada kendi ürettiğimiz ürünler. Şunlar da kalıp olarak alıp üstünü çizip verdiğimiz ürünler. Piyasa fiyatında da çok daha ucuz ürünler. Hava tekrar arabası gelecek 15-20 dakikaya siz de olacakmış abi. Onu yapılışlara yenisini yapabilecek bir şey yok. O birkaç tane var. Şu karşı gözleri aldı tabi. Kapat. Şimdi buradaki ürünlerin %90'ının altı fosfor minerali kaplı. Özellikle karşı tarafa bakın. Ha. Ben oraya bir gideyim. Çocuk korkmasın. Buradaki ürünler %90 fosforlu. Evet. Çok muhteşem. Fosfor minerali ışığı oluşturan fotonları güneş ışıklar karanlıkta kadar. Gün ışığının foton değeri bu ampullerin 10 katı. Hani böyle bir saati gece lambası olarak kullanıyorum. Böyle bir saatim var gece lambası olarak kullanıyorum. Evet. Buradaki gibi değil. Bunun 10 katı fazla aydınlatma yapıyor. Evet, şimdi biz Avanos'a geldik. Biraz etrafı göstereyim size yürürken. Şimdi bu aşağıdaki nehir Kızılırmak. Bu taş köprü. Bir de asma köprü var tabi. Burada gondollarla falan gezilebiliyor. İlk defa Kızılırmak'ı görüyorum ben de. Hep coğrafya dersinde falan okurduk. İsmini biliyoruz ama görmek bu yaşımızda nasip oldu.
Şu ilerideki işte asma köprü sallanan, oradan da geçeriz. Sonra böyle yürürüz. Evet, biz çok güzel bir yerde yemek yedik. Şöyle söyleyeyim. Taşköprü'den geçtikten sonra bak şurada dayının yeri diye bir yer var, tamam mı? Şurada, orada yemek yedik. Arkadaşlar herkese tavsiye ediyorum. Acayip lezzetli bir yer ve çok güzel fiyatlara yemiş olduk. Öyle söyleyeyim size. Yani bir McDonald's fiyatına yemek yedik ama çok güzel bir yemek yedik. Çok lezzetli. Şimdi burada bir Evenes şarap evi var. Ben bir oraya gidiyorum. Karşıda. Oo, kuşlara bak, kuşlara. Avanos'ta dolaşması daha keyifli. Ben öyle söyleyeyim size. Tamam. Şöyle hemen bir sileyim. Kutuya koyayım. Bunun tadına da bakabilir miyiz? Tabii, Yani hemen ufak. Önce tadına baktırayım, sonra sarayım, olur mu? Buyurun. Siz de bakmak ister misiniz hanımefendi? Yok, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok da doldurma. Yok, Tamam. sıkıntı yok. Çok hafif içimli. Bizimki ev şarabı. Hiçbir kimyasal kullanmıyoruz. Fermente edilmiş üzüm suyu. Yumuşak içimli. En büyük Evet. özelliği de içtikten sonra baş ağrısı, mide ağrısı, mide bulantısı hiçbir şey yapmaz. Şimdi senden telefonla konuştuktan sonra kimi aralım? Şöyle vereyim. 10 liranız var mı? Bakayım. 10 lira olursa. 5 10 çıktı Çok valla. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun beyefendi. Tamam, geldim. Bakın size de eğer tattırayım tatmak isterseniz. Olur. Beyaz, roz, kırmızı. Üçünü de tattırayım mı? Ya kırmızı. Kırmızı olsun. Kırmızı. Roz Bu da güzelmiş. yumuşak. Bu yumuşak da roz çok daha güzel. Tamam. Teşekkür ettim. Sağ ol. Abi ne dedim? Mali yardımcısını arayacağım şimdi. Seninki dedim. Yok dedim. Şimdi şarap tadımını yaptım. Ben roz aldım oradan. Gayet de güzeldi tadı. Kırmızıyı çok buruktu. Çok beğenmedim ama roz olan güzeldi. Bir şişe aldım. 90 liraymış. Bölgeye gelmişken beyefendinin dediği gibi de şarap almadan gitmek olmaz. Bunun anısı var yani. Öyle söyleyeyim, Carrefour'dan veya bir başka yerden aldığınız şaraplar gibi değil. El yapımı. Sonuçta kendileri yapıyor. Mağazada bulma durumunuz yok. Gelmişken almadan dönmek olmaz. Buraya özgü şeyleri topluyorum. Bir de çok güzel çini aldım. Seramik aldım. Onu göstereceğim. Kırılmasın diye çok güzel paketlettirdim. Üzerinde Atatürk'ün resmi var ve gece olduğunda kendisi fosforlu parlıyor. Çok güzel bir seramik. Onu da çok uygun fiyata aldım. 750 liraydı. Ben 200 liraya aldım. İşte sohbet muhabbet ettik orada. Videoda izlediniz zaten. Beyefendi de beni sevdi sağ olsun. İşte sanatseverliğimden dolayı falan anladı işe meraklı olduğumu. Sohbet sonucu bir hediye gibi bir şey oldu aslına bakarsanız, öyle söyleyeyim size. Ama çok hoşuma giden bir şeydi. Uzun zamandan beri planlıyordum böyle bir şey almayı. Bana da hediye olmuş oldu. Güzel yani, bugün keyifli oldu. Avanos bölgesi gerçekten keyifli. Gelirseniz zaten yemek olayınızı falan bu tarafta yapın. Burada daha lezzetli yemekler yiyebilirsiniz. Şimdi biz nereye doğru gidiyoruz? Köprüye gidiyoruz. Asma Köprü'ye. Asma Köprü'den geçip artık otele doğru döneceğiz. Zaten akşam da oldu. Burada böyle McDonald'slar falan da var.
Bu arada şunu söyleyeyim. Binalar sizin Ankara, İstanbul, İzmir'de gördüğünüz binalar gibi değil. O Asmalı Konak'taki filmlerde izlediğiniz binalar gibi hepsi. Logoları sadece var. A101 bile hani bizim oradakiler gibi değil. Biraz daha farklı buradaki yapılar. Hep 2 katlı falan. Taş evler. Şöyle McDonald's'ı da göstereyim. Anlarsınız şimdi ne demek istediğimi. Dolayısıyla ayırt etmeniz biraz zor olabilir. Nerede ne yiyeceğiz diye. Burası Kızılırmak. Evet, etraf yanmaya başladı şimdi. Güzel atlar diyarı. At maketleri de var. Şöyle maketleri göstereyim. Demirden yapılmış. Burası gerçekten güzel arkadaşlar. Şimdi biz şu köprüden geçeceğiz. Sallanan köprü. Yukarıya doğru çıkalım. Köprünün girişi buradan. Yani buraya kadar gelmişken bu olayları deneyimlemeden gitmek olmaz. Burada 4 tane köprü var. 2 yakayı birbirine bağlayan. Asma Köprü bunlardan bir tanesi. Biz geçerken karşıya ilk taş köprüden geçtik. Şimdi bu Asma Köprü. Tekrar karşı tarafa geçeceğiz. Dediğim gibi 2 tarafı bağlayan 4 tane köprü var burada. Ürünler nerede? Evet. Sallanıyor ama bir ismi de sallanan köprüymüş tabi. Hadi yürü. Ne çalışıyor? Vallahi şarap evinden çıktık. Şarapta da bak, burada da böyle kilitleyenler falan olmuş. Köprüyü sallamayın diyorlar. Yazılar falan da yazmışlar. Abi çok değişik bir hissiyat. Hayatımda ilk defa böyle bir köprüden geçiyorum. Neyse, köprü de bitiyor. Arkadaş, ciddi olarak sallanıyorsunuz. Evet. Köprü bitti. Köprü bitti. Benim de gün bitti. Evet, bugünlük bu kadar diyelim. Yarın ATV turu yapmaya çalışacağız. Bir ATV bulacağız ve 1 saatlik bir ATV seferimiz olacak. Ondan sonra Kaymaklı gider miyiz bilmiyorum ama Ürgüp tarafına geçeceğiz, evet. 3. günü Derinkuyu ve Kaymaklı yeraltı şehirlerine gideceğiz. Evet. Bugünlük buradan bu kadar. Kızılırmak'ın oradan. Size hoşça kal diyorum. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoyu da izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere.